Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda BİM'den aldığım kaneviçe kitini nasıl işleyeceğimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle paketi tekrar ben göstermek istiyorum. Böyle bir kasnak çıkıyor içinden. Kasnağın boyutuna bakalım. 19 santim çapındaymış. Üzerinde yazıyor. Güller ve Kuşlar adlı desen. Kumaş çıkıyor kasnağa uygun. Bir tane iğne çıkıyor. Ve ipler çıkıyor. Şablona uygun renkte. İpler bu şekilde arkadaşlar. Bu örneğe yetecek şekilde ayarlanmış ipler. İpleri bu şekilde açtığımızda tek tek ayırmamız gerekiyor. Önce böyle açıyoruz iplerimizi. Düzenliyoruz. Hangi renkten başlayacağız, nereden başlayacağız ondan bahsetmek istiyorum. Burada tam olarak ortasını vermemiş aslında. Genellikle şablonlarda bir ok işareti oluyor başlama yönünü belirleyen. Bu şablonda yok arkadaşlar. Ben yine şöyle ortadan bir yerden şöyle göstereyim. Şuradan bir yerden başlayacağım. Kaç renk var bu şablonda ona bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane işlemek için renk var. 2 tane de iğne ardı için renk vermişler. İğne ardını farklı renklerle yapıyoruz arkadaşlar. Ben iğnemi, ipimi geçiriyorum. Mavi renkle başlayacağım arkadaşlar. Buradaki mavi çiçekle başlayacağım. Diğer renkleri kenara almak istiyorum. Yalnız çok dikkatli olmalısınız. Karışmaması gerekiyor. Hatta siz de şöyle yapabilirsiniz. Kullanmadığımız zaman şöyle geniş bir düğüm atıp ipimizi kenarda bekletebiliriz. Kullanacağımız zaman açıp tekrar içinden istediğimiz rengi seçip alabiliriz arkadaşlar. Böylelikle iplerimiz karışmamış olur. Kumaş kasnağa nasıl takılır onu da göstereyim. Vidasını gevşetiyoruz. Vidasız olan kasnağı altına koyuyoruz. Kumaşın altına koyuyoruz. Üzerine de vidalı kasnağı geçiriyoruz. Eğer hemen takmakta zorlanırsanız biraz daha vidasını esnetebilirsiniz. Silikon bir kasnak. Biraz plastik ama silikon tarzı. Yumuşak bir kasnak. Arkadaşlar ben şimdi şablondaki kare sayısını hesapladım. Yukarıdan aşağıya doğru saydığımızda toplam 66 adet kare işlememiz gerekiyor. Soldan sağa saydığımızda da yine yaklaşık o civarda 64-66 tane işlememiz gerekiyor. Bunun için kumaşın ortasını bulmamız lazım. Ben şöyle kumaşta da 66 kare ne kadar yapar diye saydığımda şu kadar, bu iki iğne arası kadar mesafe yapıyor bu kasnağa göre. Yani tam ortasında olmasını istersem eğer iğnemi buradan bir 2, 4, 6 tane kaydırırım. Buradan da 2, 4, 6 tane kadar kaydırdığımda toplam şu arada bu orta kısımda olacak bu model. Tam olarak kasnağı ortalayamazsanız korkmayın. Zaten kumaşı gördüğünüz gibi kenarlarında da yeterince pay var. Kasnağı tekrar çıkartıp kaydırabilirsiniz sağına soluna doğru. Çok sıkıntı olmaz. Ben maviden başlayacağımı söylemiştim. Mavi renk yani çiçeğimizden başlıyorum. Şuradan iğnemi çıkartıyorum. Ama ben tabii kasnakla yine rahat işleme yapamayacağım. Bu yüzden
Size nasıl ortaladığımı göstermek için takmıştım. Şimdi tekrar çıkartıyorum. Elimde işlemeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben kasnakla işlerken çok zorlanıyorum. Evet, şimdi burada başladığım nokta burası arkadaşlar. 4 tane mavi. Ardından sarılar için 2 tane boşluk bırakıp 3 tane daha 2 boşluk atlayıp yukarıya doğru 3 tane daha mavi ile devam edeceğim şimdi. Kumaş da çok sert bir kumaş. Etamin gibi görünüyor ama yani bildiğimiz klasik seccadelik etaminlerden değil. Daha sert bir kumaş. İki tane atlıyorum ben burada. 2 kare atladım. Şimdi yukarıya doğru 3 tane yapıyorum. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Biraz ipimizi çektiğimiz zaman şöyle elimizle gerdirelim. Bu ip normalde benim kullandığım muline iplerine benzemiyor. Yani içinden çıkan ipler, doğruyu söylemek gerekirse, çok kaliteli değil. Havlu yaparken de söylemiştim. Şimdi şurayı yapıyorum arkadaşlar. Bir kare altından boşluk bırakıyorum. İğnemi çıkartıyorum. Yukarıda buraya kadar devam edeceğim. Yani gördüğünüz gibi o kadar sert bir kumaş ki tutmakta bile zorlanıyorum. Ama almayın diyemem kesinlikle. Hobi amaçlı kullanabilirsiniz. Ama sipariş olarak tavsiye etmiyorum. Bir kare yukarıdan çıkartıyorum iğnemi. Burada yukarıda bir kare boşluk bırakmam gerekiyor. Şimdi aşağıya dönüyorum. Burada da yine bir kare yukarıdan iğnemi çıkartıyorum. Burada 2 kare boşluk bırakıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Ve arkadan ipimi yürüteceğim. Bu tarafa atlayacağım arkadaşlar. Şimdi ipimi de bu şekilde diğer iplerin altından geçirerek iğnemle birlikte bu şekilde, arkada fazla bir ip kalıntısı olmuyor. Şimdi burayı yaparken de yine bir sıra aşağıda boşluk bırakıyorum. 3 tane çarpı yapıyorum. Kumaşın sertliğinden çıkan sesi de duyuyorsunuzdur. Zaten ne kadar sert bir kumaş olduğu belli.
Burada yine 2 tane kareyi boşluk bırakıyorum. Buraya sarı renk gelecek. 2 kare atlayıp yukarıya doğru 4 tane çapraz dolduracağım. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. İpi çekerken böyle aralardan geçerken uçları bu şekilde olmaya başladı. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Uçları böyle tüylenip açılmaya başladı. Yani bu sakın acemiliğinize yormayın. Eğer ilk kez yapıyorsanız sizinle ilgisi yok. Tamamen iple alakalı bir durum. Şimdi iğnemi yandan çıkartıyorum. Bu kez burayı yapıyorum arkadaşlar. Yukarıya kadar. Yukarıda bir tane boşluk bırakacağım. Şimdi yanda yine bir tane boşluk bırakıyorum. Burada direkt çarpıyı tam anlamıyla yapıp kapatıyorum. Şimdi bir kare yukarı arada boşluk bırakıp yukarıdan iğnemi çıkartıyorum. Şimdi bu çiçeğin yaprak bu kısmını yapıyorum. Yukarıya doğru 4 tane çarpı yapacağım. Çok takılan bir ip. Bitirebilir miyim bu panoyu bilmiyorum. Bir süre sanırım beni uğraştıracak. Yine yandan iğnemi çıkartıyorum. 4 tane çarpı yapacağım yine. Çarpılarımı kapatıyorum. Bir tane bırakıyorum boşluk yanda. Bu sıraya da 2 tane çarpı yapıyorum. Evet arkadaşlar, mavi çiçek bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.